Minecraft 2009 yılında piyasaya çıktı. O zamandan beri 59 farklı sürüm yapıldı. Bu seride tüm sürümlerde oyunu oynayacağım ve hepsini sıralayacağım. İlk yapılan Minecraft sürümü pre-klasik ve yukarıdan dümdüz bir araziye düştüm. İlimiz bile yok ve sol tıkladığımda blok koyabiliyorum. Normalde sol tıkladığımda blokları kırabilmem lazım ama sağ tıkladığımda kırabiliyorum. Onun dışında farklı bloklar yok. Sadece kırık taş yerleştirebiliyorum. Zaten envanterimi de göremiyorsunuz. Ve inanmayacaksınız ama oyunun sesleri de yok. Ne kadar ilginç. Tabii ilk sürümde olduğumuz için yeni chunkların yüklenmesi gibi bir durum bulunmuyor. Dünyanın kenarına geldiğimizde buradan aşağı düşebiliyoruz ve bloğu içime koydum. Evet, bu ilginçti. Ve en altta ne olduğunu gerçekten merak ediyorum. O yüzden blokları kırmaya başladım ve anında kırabiliyorum. Çok saçma hissettiriyor bu ama en aşağı kadar geldik ve boşluğa düşebiliyoruz çünkü katman kayası yok. Evet, bu sürümdeki en büyük dertlerden biri kesinlikle. Blokların içine girerek yukarı çıkabiliyoruz ve çakma Minecraft'lara oldukça benziyor. Dünya yüksekliği de bu kadar. Minecraft'ın temelleri bu sürümde atıldı ancak oynayabileceğimiz bir şey yok ve bu sürümde oyunu bitiremiyoruz. O yüzden kötü kategorisine koyuyorum. Şimdi ikinci sürüme geçerken bir versiyon atladım ve etrafta gezinen Steve'ler var. Ayrıca 4000 FPS alıyorum. Bu gerçek mi? Gerçi etrafta herhangi bir şey yok. Sadece etrafa su eklemişler. Steve karakterleri etrafta garip garip geziyorlar ve onlara vuramıyoruz. Çok tuhaf. Ve bu sefer blok koyma şekillerini değiştirmişler. Artık sol tıkladığımızda blokları koyabiliyoruz. Ama böyle bir hologram gözüküyor. Ve sağ üst taraftan blokları seçebiliyoruz. Hatta bloğu içimize de koyamıyoruz. Bunların hepsi düzeltilmiş. Oyunu kaydedebiliyoruz. Yeni bir dünya açabiliyoruz. Ve bu kadar. Yani başka bir şey eklememişler. Ve Steve'ler kayboldu bir anda. İlk klasik sürümden son klasik sürüme geçtiğimizde ise yeryüzü şekillerimiz ve ağaçlarımız var. Ayrıca madenler de oyuna eklenmiş. Tabi madenleri alabileceğimiz kazmamız bulunmuyor. Envanteri de açamıyorum. Alt tarafta envanter bulunuyor olsa da sadece blokları koymaya yarıyor. Ve aynı makro kullanıyor gibi çok hızlı blok koyabiliyorum. Ve aynı zamanda kırabiliyorum da. Herhangi bir kırma animasyonu bulunmuyor ama yıllar sonra kullanılacak çoğu eşyanın şablonu bu sürümde ortaya çıkmış. Ve ayarlar menüsüne girdiğimde sesler bulunuyor ama herhangi bir şekilde ses duyamıyorum. Render mesafesini düşürdüğümde de Herobrine gelecekmiş gibi hissettiriyor. Ve işin komik tarafı dünyaya birkaç tane şey eklendi diye 2000 FPS'im kayboldu ortalıktan. Şu anda aşırı sinirlendim ve 5 tane 5090 almaya gidiyorum. Aşağı indiğimde bir adet mağara buldum. En aşağıda ise dünyadan düşmeyelim diye lav vardı. Her neyse bu sürümde de oyunu bitiremiyoruz ama oyunu 3 boyutlu oynamak isterseniz bir ayar bulunuyor, haberiniz olsun. Az önceye göre çağ atladık resmen ama yine de hala oynanabilir değil. O yüzden kötü kategorisine koyuyorum. Sırada Indev sürümü var ve 3 ay içerisinde oyuna toplamda 26 tane güncelleme geliyor ve bunlar nedir abi? Evet. Bunların varyasyonları da vardı hatta. Ve bu sürümleri internette bulmak bir işkence diyebilirim. O yüzden 3 tanesini indirdim. Öncelikle artık envanterimize erişebiliyoruz ve 3 tane eşyamız var. Evet, bu bir balta arkadaşlar. Baltanın eski görüntüsü bu şekildeydi. Bir stack eşyamızda 99 tane. TNT'leri patlatmaya çalıştığımızda evet, patlayamıyor. Çok garip şeyler oluyor şu anda. Sanki çakma Minecraft oynuyormuşum gibi. Sağ üst tarafta skorumuz var ve skoru nasıl arttırıyoruz bilmiyorum. Oha, oradaki demirler ne öyle? Hayatımda ilk kez bu kadar fazla demiri yan yana görüyorum. Neyse, demirlerden birini kırıyorum ve skorum artmadı ve envanterime garip bir blok geldi. Bu galiba demir bloğu. Abi evet ya, eski demir bloğu bu. Bunun görüntüsü değişti diye community bayağı bir sinirlenmişti zamanında. Nasıl değiştirirsiniz falan diye. Dürüst olmak gerekirse bence yine hali daha güzel duruyor. Tabi bu bir geliştirme sürümü olduğu için çoğu şey oyundan çıkıyor, biliyorsunuz zaten bunları. Mesela envanterimizde atak, defans veya hız var. Yani Minecraft'la çok alakasız hissettiriyor bunlar. Ve karakterimiz de aynı şekilde. Valla Notch çok büyük adam ya. Among Us referansını adam 2009 yılında yapmış. Gerçekten adam gibi adam ya. Bu sürümle beraber kırma animasyonları da oyuna eklenmiş ama hala da oyunun sesleri bulunmuyor. Çok saçma değil mi bu? Artık oyunda cam barımız var ve eşyaları yere atabiliyoruz. Nedense sınırsız atabiliyorum. Ayrıca kontrollerde gözüktüğüne göre sohbeti de açabilmemiz gerekiyor. Ama T'ye bastığımda sohbet maalesef açılmıyor. Veya aşağıda 20 tane ok olduğunu söylüyor ama okları kullanamıyoruz. O yüzden Indev'in yeni sürümüne geçtim ve okları kaldırmışlar aşağıdan. Bir evin içinde başladık ayrıca ve sandıklar bug'lı gözüküyor. Ama içlerinde çok fazla eşya var. Tabi az önceki sandık açma ses efektlerini ben ekledim ve artık ok atabiliyoruz. Hem de animasyonsuz. TNT'yi patlatmaya çalıştım ama maalesef işe yaramadı. Ama biraz beklememin ardından
ardından tutuştu ve patladı. Ayrıca bu sürümde miydi tam olarak hatırlamıyorum ama lavı bir yere koyduğunuzda her yere yayılıyordu. Sınırsız lav kaynağına dönüşüyor bir anda. Tabii sular da aynı şekilde sınırsız bir şekilde etrafa yayılıyorlar. Asla durdurulamıyorlar ve su bloğunun üzerindeyim, evet. Yani öyle garip şeyler de var. Ayrıca bu sürümde sihirbazlıklar da yapabiliyoruz. Envanterimizi açtığımızda karakterimiz yok çünkü görünmeziz. Ve şimdi yağmur yağdıracağım size. Aynen, evet. Nasıl sihirbazlık güzel mi? F5'e bastığımda yağmur yağıyor, bir daha bastığımda da duruyor. Tabii bunları test için eklemişler ama gene de komik duruyor. Ve az önce koyduğum su üzerime doğru geliyor. Tamam, oyundan çıkma vakti geldi. Lan oğlum, çıkış butonu da yok. Şimdi Indev sürümünün son haline gelmiş bulunmaktayız. Artık dünya oluşturabiliyoruz. Hatta Nether biyomu bile var. Az önceki gibi bir evde başladık ve dışarısı tamamen Nether temasıyla yapılmış. Bu sürümle beraber oyuna örümcekler de eklenmişler ve Nether'daysak sen ne alaka ya? Normal dünyaya geldiğimizde ise artık etrafta koyunları görebilirsiniz. Habire zıplayıp duruyorlar ve yapay zekaları oldukça kötü. Ve onları kestiğimizde et vermiyorlar. Çakmak taşı veriyorlar. Bu arada az önce ben beyaz koyuna vurdum ve bana 3 tane farklı yün verdi. Evet, bu çok saçma ve karakterimin üzerinde zırh olmamasına rağmen zırhlarımın gözükmesi de çok saçma. Başka neler var diye merak ettiğim için kazma ürettim ve madene indim. Galiba büyük bir mağara buldum. Aşağı inin bitmiyor gerçekten ve evet. Pek eşya elde edemedim ama yine de bu sürümde yapacak daha çok şey var. O yüzden kötünün en iyisi olabilir. Sıradaki sürümümüzde Minecraft 4K. Evet, 4K derken görüntü kalitesinden bahsetmiyorum. Bu 4 kilobaytlık bir Minecraft. Bu sürümde blokları kırabiliyoruz ve koyabiliyoruz. Onun dışında da yürüyebiliyoruz. Bu kadar işte. 4 kilobayttan bahsediyorum arkadaşlar. Dünya tabii ki de sınırlı ve kontrol etmek gerçekten çok zor. Hatta bozuk bile diyebilirim. İlerlemeye çalışıyorum. Burada görünmez bir duvar var. Araya sıkıştım resmen. Bunu 4 kilobaytta yapmış olabilirler ama maalesef bozuk kategorisine koyuyorum. Sıradaki Infdev sürümü artık oyunun bildiğimiz haline ilk yaklaşan sürümü olabilir. Dünya oluşumu 64 milyon bloğa arttırıldı ve Farlands hatası ilk bu sürümde ortaya çıktı. Artık bir kolumuz var ve gün döngüsü de yaşanıyor. Dışarıdan kendimize bakabiliyoruz ve elimiz kolumuz garip oynuyor. Artık envanterimizde karakterimizi görebiliyoruz. Harika. Ama shift tuşu ve sağ tıklayarak şöyle yerleştirme muhabbeti yok bu sürümde maalesef. Hatta eşyayı birinci slota almaya çalışıyorum. O da çalışmıyor. Sinir bozucu gerçekten. Baltanın tipini değiştirdiler mi merak ediyorum ve evet, son bildiğimiz haline gelmiş. Ama baltayı kullanmak istediğimde çok da işlevsel değil gibi. Bir saatte elimde daha hızlı kırarım bu arada. O kadar sürümü atladık. Dünya tamamen değişti neredeyse ama hala daha sesler bulunmuyor. Neyse, kendime bir tane tekne yapıyorum. Evet, galiba tekne tarifimizde yok. Okyanusa açılmak istiyordum ya. Neyse, akşam olmasını beklemeye başladım ve bir tane beyaz koyun gördüm. Ona vurunca 3 tane gri yün düştü ve bunlarla da yatak yapılamıyor. Eski Minecraft sabrımı zorluyor ve akşam olmaya başladı. Gün batarken yumuşak bir geçiş olmaması gerçekten çok kötü. Hava çok fazla karardı bu arada. Önümü göremiyorum neredeyse ve etrafta moblar da yok. Yine de artık oyun oynanabilecek düzeyde ve birçok hatasından arındırılıp gideceği yönü belirlemiş. Puanım ortalama. Sonunda sıradaki Minecraft sürümüne geldik. Artık alfa sürümündeyiz ve dünya kesinlikle gelişmiş gözüküyor. Mesela bal kabakları var. Veya karakterimizin eli kolu artık garip garip oynamıyor. Oyunun seslerini de artık bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ama tahmin edin ne yok. Evet, oyunun sesleri. Ama en azından yeni ağaç görünüşleri ve yeni moblar eklenmiş. Evet, ineğin bile yeni eklendiği sürümdeyiz. Bu sürümle beraber oyuna yeni bir biyom ekleniyor. Çöl biyomu. Yani zaten oyunda bir çayır biyomu var, bir de çöl biyomu. Oyunun bu halindeki entitiler Bedrock'tan daha iyi bu arada. Mesela oradaki inek silinmedi. Yaklaştığımda gözükmeye devam ediyor. Uzaklaşırsam da kayboluyor. Ama tahmin edin 2025 yılındaki Bedrock'ta ne oluyor? Eğer ki uzaklaştıysan mob sonsuza kadar yok oluyor. Ve sonunda koyunlara vurduğumda yünleri beyaz olarak alabiliyorum. Bu sürümle beraber artık oyuna tekneler de eklendi. Teknenin yanında kürekler yok. Ben nasıl süreceğim ki bunu? Korkunç yavaş ilerliyoruz bu arada. Bir de tekne kullanırken bir yere çarptığımızda tekne parçalanıyordu sanki. Yani öyle hatırlıyorum. Ya da kırınca, aynen kırıncaydı. Hava kararmaya başladı. Hala daha yumuşak bir geçiş yok. Her neyse, bu sürüm öncekine göre bir tık daha iyi. O yüzden ortalamada bir önüne koyuyorum. Ama ikisinin arasında devasa bir fark yok bence. Şimdi oyun çıkmadan önceki son versiyona, yani beta sürümüne geldik. Artık huş ağacı da oyuna eklendi ve dünya daha büyük gözüküyor. Mesela bir önceki sürümde çöl biyomu küçücükken burada devasa bir çöl biyomu var. Başarımlar bu sürümle beraber eklendi ve burayı görmeyeli bayağı bir zaman oldu.
olmuş. Bence şu anki başarımlar menüsünden kesinlikle daha güzel gözüküyor. Artık açlık barımız da var ve koşabiliyoruz. Bu sürümle beraber oyuna kurtlar, birçok yeni eşya, bataklık ve tayga biyomu eklenmiş, hatalar da düzeltilmiş. Ne oluyor oğlum, bu ne lan? Tüm moblar burada mı doğdu? Bu sürümle beraber karakteri kontrol etmek bile kesinlikle daha iyi hale gelmiş. Tabii ki de eksikleri var ama yine de öncekilerden daha iyi olduğu için ortalamanın en başına koyuyorum. Evet, sonunda ilk bitirebileceğimiz sürüme geldik. 2011 yılında Minecraft'ın tam sürümü çıktı ve nedense oyunun sayısı hala daha yok. Bence sorun bende. Yine dünyanın belli noktalarında çok fazla mob doğabiliyor. Ama en azından dünya son sürümdekilere birazcık daha yakın ve karşıda da köy var. Eski köyler oldukça garip gözüküyor. Patikalar bile çakıldan. Evet, bu çakıl bloğu bu arada. Köylülerin mesleği yok çünkü meslekler sonraki sürümlerde eklendi. Ve dünyada gözüme çarpan başka bir şey yok. O yüzden oyunu bitirmeye başlayalım. Öncelikle köyden buğdayları topladım. Bu sürümde demir golem olmadığı için kesemedim. Demir set olabilmek için önce tahta kazma yaptım. Taş topladım ve taş eşyaları ürettim. Bu arada eskiden kalkan olmadığı için sağ tıklayarak bu şekilde blok yapabiliyorduk. Bu muhabbeti hatırlayacak kadar eskiler vardır aramızda. Ayrıca karşı tarafa saldırmayacağımızı anlatmak için eğilip sağ tıklardık. Hava kararmaya başladığı için koyunları kesip yatak yaptım ve ilk günümüz bitti. Havada kaktüs. Havada kaktüs. Hemen en yakın maden girişinden aşağı indim ve demirle kömür topladım. Obsidyenleri topladım, yukarı çıktım ve portalı yaptım. Oğlum Nether çok kötü gözüküyor bu arada. Hemen yakındaki Fortress'tan Blazer'i kestim, 10 tane Blaze çubuğu kastım. Ama şimdi Ender incilerine ihtiyacım var. Fakat bu sürümde mavi orman veya bastion bulunmuyor. O yüzden dünyada gezerken rastgele Endermenleri bulmamız gerekiyor. Evet, bu zor olacak. O yüzden sürekli gece olmasını bekleyip Endermenleri kestim. Ve bu o kadar sıkıcıydı ki arada gerçek hayatta yemek yedim. Daha sonra telefonla görüştüm falan filan. Aralarda da Enderman kestim bu arada ve toplamda 13 tane Ender incisi kasmayı başardım. Hemen bunları Ender gözüne dönüştürüyorum ve Stronghold'u aramaya çıkıyorum. Stronghold'u buldum ve portaldan atladım. Bir dakika, boss canı mı? Ender ejderhası yazmıyor. Her yerde kule var ve direkt üzerime geliyor ejderha. Minecraft'ın 1.0 versiyonu gerçekten böyle miymiş? End'deki kuleleri bayağı bir zor olsa da hallettim. Ancak ejderha bu sürümde tükürmüyor, sadece üzerime gelerek saldırı yapıyordu. O yüzden her geldiğinde ona sadece bir vuruş yapa yapa sonunda kestim. Son vuruşu yaptım, işte bu be. Yemin ediyorum 2 saattir ejderhanın aşağı inmesini bekliyorum ve tam olarak nereden gideceğim ben? Tamam, sanırım buradan gideceğiz ve sorunların çoğu bu sürümde çözülmüş. Sadece neden olduğunu bilmediğim şekilde oyunun sesleri yok. Ama benden dolayı da olabilir. O yüzden bu sürümü iyi kısmına koyuyorum. Sırada Minecraft'ın telefon sürümü var. Bu şu an bildiğiniz Bedrock sürümünün atası. Çok büyük eksikleri bulunsa da Minecraft'ı ilk bu sürümlerde oynamaya başlamıştım. Tabi versiyon daha eskiydi ve tabletimden oynuyordum. Bu şekilde gözükmüyordu mesela. Şu anki hali bile Bedrock sürümünü bayağı bir andırıyor aslında. Hemen Creative'e geçtim. Hangi eşyalar olduğunu merak ediyorum bu arada ve Nether reaktör çekirdeği mi? Bu sürümde hala da bulunması çok garip bu arada. Çünkü bununla beraber mini Nether yapabiliyorduk ve nasıl yapıldığını da hatırlıyorum. Nether reaktörü hazır ama aktive edemiyorum. Çünkü elimde blok var ve bloğu atamıyorum. Bu sürümde maalesef gösteremeyeceğim ama çalıştığında mini Nether oluşuyordu ve içinde sadece zombileşmiş piglinler vardı. Yani bırakın End'e gitmeyi, Nether'a bile gidemiyordunuz. Yaklaşık 7 yıl önce de Pocket Edition'ın son sürümü çıktı ve burada da End'e gidebiliyorsunuz. Haliyle oyuna daha fazla eşya eklenmiş ve Ender gözlerimiz de var. Evet, göstermek için End'e geldim ve durduk yere sola doğru gidiyor ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Elim klavyenin üzerinde bile değil. Telefondan oynamadığım için aşırı zorlayıcı. Gerçi telefonda da zor olurdu ama neyse, o yüzden bu sürümde oyunu bitirmek istemiyorum. Tamamen zaman kaybı. Eskiden ne kadar çok oynasam da sıralamada kötüye koyuyorum. Çünkü Java'da aynı yıl çıkan çoğu şeyi bünyesinde barındırmıyor. Sıradaki sürüm 1.1 ve tekrardan Java'dayız. Bu sürümde oyuna daha fazla biyom eklendi. Onun dışında pek bir şey yok. Ama bu sürümde yine de oyunu bitireceğim. Yaklaşık bir saat oyunun sesini geri getirmeye çalıştım ama olmadı ve başarımın adı neydi öyle? Ayrıca ayarlara girdiğimde ters fare kontrolleri off kömür gibi yanıyorum mu? Türkçe çevirisi biraz tuhaf olabilir çünkü Minecraft'ı topluluk çeviriyor, yani Ender ejderhası çevirisine Appendix önerisi yapılırsa ve modlar da kabul ederse oyuna eklenebiliyor. Aslında bir fikrim var arkadaşlar, bunu yapsak mı ya? Her neyse, ben kasılmaya başlıyorum. Hemen ağaçları topladım ve madene indim. Biraz demirle kömür toplayınca karnım
acıktı ve mobları kestim. Etleri pişirirken de garip bir şey fark ettim. Abi neden bilmiyorum ama kırık taşın adını kaldırım taşı yapmışlar. İlginç çeviriler var ama en ilginci kesinlikle buydu. İkinci günde madene gittim ve madende inek gördüm. Bu tuhaftı. Sonra Mineshaft ve etrafta bulduğum elmaslarla kazma yaptım ve obsidyenleri topladım. Ve Fortress'ta doğdum lan. Şansa bak. Sonuncu Blaze'le kestikten sonra 8 tane Blaze çubuğumuz oluyor. Tabi şimdi tekrardan Ender incisi kasmamız lazım. Bu senaryo sanki bir yerden tanıdık geliyor. Hemen dünyaya geri döndüm, zaten çevrede gördüğüm Enderman'leri keserek biraz Ender incisi kasmıştım. Geri kalanları da çok uğraştırsa da topladım. Ardından Ender gözlerini üretip Stronghold'a gittim. İçeride biraz mob kestim ve portalı buldum. Ant'te hiçbir geliştirme yapmamışlar. Ejderha hala daha üzerimize doğru geliyor. Ama bu sefer bir farkım var. Bir sürü ok topladım ve kuleleri hızlıca patlatabileceğim. Evet, tüm kuleleri patlatmayı başardım ve ejderin aşağı inmesini bekleyeceğim. İndiğinde de bu şekilde vuracağım. 13 tane okum kalmış. Aslında bunlarla oklayabilirim ve bayağı bir hasar verdim şu an. Hadi gel artık hadi. Hiç heyecanlanmıyorum bu arada. Pörşlenme olmadan ejderhayı kesmek gerçekten bir zaman kaybı. Yeni sürümlerde ejderin aşağı inmesini hangi geliştirici söylediyse ona büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu arada önceki sürüme göre pek bir geliştirme olmadığından dolayı sıralamada ortaya koyuyorum. Sırada 1.2 sürümü var ama bu sürümde pek de bir şey eklenmemiş. Bu sürümle beraber hayatımıza demir golem giriyor ama köyde bulamıyorsunuz. Çünkü ilk eklendiklerinde köyleri koruma görevi çıkmamış. Yani şu anda atama bekliyor. Yine de bu sürümle beraber artık köylerde demirci var. Oyun başında sandıktan değerli eşyaları elde edebiliyorsunuz. Fakat binaların olması veya köylülerin mesleği varmış gibi gözükmesi sizi yanıltmasın. Çünkü takas yapamıyoruz. Yine de bunlara rağmen abone ol demekten vazgeçmiyorlar. Bunlar dışında baktım farklı şeyler eklemişler mi diye, hiçbir şey eklememişler. Sadece oyundaki hataları çözmüşler ve az önce bahsettiklerim işte. Bunu şu anda yeni sürüm olarak çıkarsalar Mojang stüdyosunu tüm takipçilerle basmaya giderdik. Bir de End'i gösterebilmek için yeni bir dünya açtım ama Ender gözü bulunmasına rağmen End geçidi burada bulunmuyor. Çok tuhaf. Üzerine gelip bire bastığımda o da işlevsiz tamamen. Çok sinirimi bozmaya başladı bu sürüm. Portalı buldum, gözleri yerleştirip End'e geçtim ama hala yukarıda boss canı yazıyor. Bu sürümde oyunu bitirmeye gitmeyeceğim çünkü önceki sürümlerden hiçbir farkı yok ve ejderha creative'de olmama rağmen bana saldırmaya çalışıyor. Ya buradaki arayış nedir hocam? Bu sürüm bence bayağı bir kötüydü ve yetersizdi. O yüzden kötünün ortalarına koyuyorum. 1.3 sürümünde sonunda sohbeti açabiliyoruz. Evet, şaka yapmıyorum, önceki sürümlerde de sohbet bulunuyormuş ama sadece çok oyunculuğda çalışıyormuş. Artık size bir şeyler gösterebilmek için yeni dünya açmama gerek yok. Buradan Game Mode Creative yazarak Creative moduna geçebiliyorum ve buradaki eşyaların sayısı kesinlikle arttırılmış. Az önce End Portal geçidi olmasına rağmen burada gözükmüyordu ve kategoriler eklendiği için artık burada bulabiliyorum. Bir de eşyaların ismi hala daha çok tuhaf bu arada. Kırık taş yapmışlar doğru ama kırık taş gümüşçün bloğu olmuş. Bu sürümde zümrütler de eklenmiş ve zümrüt karşılığında köylülerle takas yapabiliyoruz. Ama hiçbirinin mesleği yok. Mesleği olan bir köylü mü aramam lazım? Hayır. Direkt tıkladığımızda takas yapabiliyoruz. Normalde bilirsiniz sol tarafta köylülerin teklifleri bulunur. Ama burada takas yaptıkça sağ taraftan daha fazla teklife ulaşabiliyorsunuz. Yeni sürüm burada kesinlikle daha mantıklı. Çünkü baktığımda hepsini görmek isterim yani. Bu sürümlerde mobların yapay zekası çok kötü bu arada. Hala da suya giriyorlar rastgele şekilde. Her neyse, bu sürümle beraber artık Game Mode 2'ye yani macera moduna geçebiliyorsunuz. Neden bilmiyorum ama blokları seçebiliyoruz. Tabi etkileşime giremiyoruz, orası ayrı ama yine de gelecekten baktığımızda bunlar çok garip geliyor. Geçenlerde yayında kullandığım bonus sandık muhabbeti de bu sürümle beraber eklenmiş. Dünyayı oluşturduğumuzda hemen yanımızda bir tane bonus sandık oluşuyor. Yeni oyuncuların daha hızlı bir başlangıç yapmasını istemişler sanırım. Şöyle de güncellemeler gelmiş. Mesela çöldeki köyler artık kum taşlarından yapılma. Bir önceki sürümde çölde bulduğumuz köyler de meşeden yapılmaydı. Ayrıca çölde gezerken çöl piramitleriyle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar da yün bu arada. Evet, çok garip gelecek ama turuncu yünlerden yapılma. Tabi daha sonradan kızıl kumlar oyuna eklendiğinde bunlar değişti. Ancak ilk sürümlerde turuncu yünlerden yapılmaydı. Onun dışında her şey aynı. Sandıklar da bu şekilde. Önceki güncellemede oyuna orman biyomu eklendiği için orman tapınağını da eklemeyi ihmal etmemişler. Belki sizi hiç şaşırtmayacak ama buranın tasarımı 13 senedir değişmedi. Sadece çevrede gördüğünüz blokların tipleri değişti. O kadar yani.
Tasarım aynı. Bu sürümle beraber dünyadaki çeşitlilik gitgide artıyor ve gezerken yapı eksikliği vardı. Onu da güzel düşünmüşler. İyinin en başına koyuyorum. Sıradaki sürüm Xbox 360'a çıktı. Haliyle oyun koluyla oynamam gerekiyor ve oyunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Buradan yeni bir dünya oluşturuyorum. Dünya sonunda açıldı ve Minecraft'ı kolla oynamak çok garip geliyor. Envanterimi buradan açıyormuşum ve envanterimde bir tane harita var. Harita yavaştan yükleniyor abi. De garip yani, oyunun başında bize harita vermesi gibi bir olay ve şu an tuşlara alışmaya çalışıyorum. R2'ye bastığımızda bu şekilde etrafı kırabiliyoruz. Kendime bakabiliyorum ama ters kontroller var. Yani yukarı yaptığımda aşağı, aşağı yaptığımda yukarı çıkıyor falan. Ve baktığım blokların ne olduğunu bana anlatıyor. Evet, bu bir çiçek. Bence bunu anlatmaya çok da gerek yok ya. Buradan biraz ağaç kıracağım. Bakalım hangi tarifler var. Mesela açlığımız bulunmuyor. Yani çok garip bir sürüm. Mesela eğildiğimde sol üst tarafta ön izlememiz çıkıyor. Bu Bedrock'taki olan özellik. Ne oluyor lan? Oğlum daha hızlı kırabilmeye başladım. Bir şey diyeceğim. Bir şey yaptım galiba. Şu anda Minecraft'ta emülatörden oynuyorum. Belki bir ayar değiştirmiş olabilirim zamanı hızlandırmak gibi. Ama durduk yere her şey daha hızlı oldu. Bunu sevmeye başladım. Hemen tahtalarımızı dönüştürüyorum ve çalışma masası üretiyorum. Yere koymak bile çok zor geliyor şu anda. Hangi tuşa koyuyorduk? Bununla. Ve içinde üretebileceğimiz çok fazla eşya yok açıkçası. Kategorilere bakıyorum ve bu kadar. Dur bir dakika. İstediğimiz eşyaları bu şekilde kategoriler içerisinden değiştirebiliyormuşuz. Aslında bu çok da mantıksız değil. Tahta kazma falan ürettim ve zaman yanlışlıkla hızlandırdım diye hava karardı. Gözüme çok batıyor havanın kararması. Bir anda kararıyor ya. Çok rahatsız edici değil mi? Neyse, hava daha çok kararmadan şu koyunları kesmem gerekiyor ama o kadar hızlı hareket ediyor ki kesemiyorum. Gerçi kesmeme de gerek yokmuş. Vursam veriyor yünü. Hemen yatağı üretiyorum ve yatıp uyuyorum. İlk günü geçirmeyi başardık. Tabi hazır gelmişken buradan birkaç tane daha kırık taş toplayalım. Sağ üst taraftaki bilgi notları da çok rahatsız ediyor bu arada. Şimdi taş eşyalar yapmak istiyorum ama envanterime baktığımda burada çalışma masası var. Dur, şunu almam lazım ama Creeper geliyor. Dur! Oha! O nasıl bir patlama sesiydi? Her neyse, hızlıca taş eşyalarımı da üretiyorum buradan ve eşyaları bu şekilde koymak çok zor gerçekten. Diğer bir merak ettiğim mevzu da mesela tavukları öldürebilirsem göstereceğim. Tavuk vermedi bana. Ya baya envanterimde tavuk yok, çok saçma. Tavuğu kesince içindeki eti buharlaşmış olamaz herhalde. Tamam, bir atış daha yapıyorum ve ondan da vermedi. Oğlum biz canımızı nasıl dolduracağız? Bu arada oyunu ben hızlandırmışım az önce tahmin ettiğim gibi. Artı tuşuna bastığımda çok hızlandırabiliyorum ve oyun çöktü galiba. Tamam, geri geldi. Birazcık da yavaşlatalım. Böyle garip şeyler yapabiliyoruz emülatörlerin içinde. Mesela şu an çok ağır çekimle şu tavuğu öldürmeye gideceğim. Bu normalde Xbox sürümünde olan bir şey olmasa da ben oynuyorsam böyle bir özellik de var. Anlatabiliyor muyum? Neyse, düzgün oynayalım diyeceğim de tekrardan hava kararıyor. Gerçekten mi ya? Neyse, sonunda inek buldum ve onu kestiğimde bundan da et çıkmadı. Şaka yapıyorsun sen. Tabi eski sürüm olduğunu farkındayım ama beta sürümünde bile ineklerin etleri vardı. Buraya niye eklemezsiniz ki? Yani karnımız nasıl doyacak? Neyse, bir de aşağı atlıyorum ve bu sürüm o kadar eski ki hasar alma sesi böyle. Bu sürüm yapıldığı dönemde Pocket Edition geliştirilmeye devam ediyordu ve daha sonrasında bu sürümle birleşerek Bedrock sürümünü ortaya çıkardılar. Bu sürümü beğendiniz mi bilmiyorum. Az önce oynadığımız sürümlerden çok eksik. Zaten Minecraft'ın orijinal sürümü Java'dır. Her zaman Bedrock sürümü de ona yetişmeye çalışır. Benim sıralamam kötünün ortası. Sırada 1.4 sürümü var. Tam Cadılar Bayramı döneminde çıkmış. O yüzden oyuna sadece korkutucu öğeler eklemişler. Yani Wither iskeleti, cadı, yarasa ve zombi köylüler. Bunlar daha çok Steve'e benziyor gerçi. Wither iskeleti çok önemli bir detay bence. Önceki sürümlerde Fortress'a gittiğimde bomboş hissettiriyordu. Şimdi en azından bir çeşitliliğimiz var. Ayrıca bu sürümde sonunda eşyayı hızlıca slota koyma özelliği eklenmiş. 1'e basarsam 1. slota gidiyor, 3'e basarsam 3. slota geliyor. Bu sürümde end'e giderseniz artık üstte patron canı yerine ender ejderhası yazıyor. Tabi end boyutu hala aynı. Bunun dışında hiçbir geliştirilme yapılmamış. Ayrıca Enderman'in gözüne bakıyorum, bana saldırmıyor garip bir şekilde. Bir saygı duyar mısınız bana? Her neyse, çok fazla mob eklemesinin dışında pek bir şey sunmadığı için ortalamanın en başına koyuyorum. Sıradaki sürüm eğitim sürümü ama şu an bildiğiniz eğitim sürümünün ilk hali ve skinim de geri döndü. Bu sürüme ulaşabilmek gerçekten çok yorucuydu. Çünkü internette bulunan versiyonların neredeyse hiçbiri çalışmıyor. Bu haritayı tabii ki de ben hazırlamadım. Mojang hazırlamış. Yani eğitim sürümü için yapmışlar ve oyunu nasıl oynayabileceğimizi anlatıyor. WASD ile hareket edebiliyoruz. Bu bilgiler için teşekkürler, gerçekten bilmiyordum. Sonra zıplamamız gerektiğini öğretiyor. Teşekkür ederim bunun için de. Ya tabii ki şaka yapıyorum ama zamanında okullarda bayağı bir kullanılmış. Bilmiyorum, benim okul hayatım boyunca hiç böyle bir şey yaşanmadı.
belki sizin yaşanmıştır. Pek sanmıyorum ama yaşandıysa yoruma yazarsın. Bir de az önce dediğim gibi bu sürümü indirmek bayağı bir zordu. Çünkü o zamanlar Windows 7 ile XP bulunuyor. Ve ben Windows 11 kullanıyorum. Yani uyumsuz bir versiyonda girmeye çalıştım. Sanki 2011 yılında tabletimden Minecraft oynuyormuşum gibi bir hissiyat var içimde. Böyle saçma sapan lambalar falan yapmışım. Yeni yere geldiğimde bir kapı gördüm ve bunu açmak için çevreyi araştırdım. Fakat bir şey bulamayınca camı kırarak içeriye girdim. Tabi bunu öğretmeninize falan oynadığınızda macera modunda oluyormuşsunuz. Önceki sürümde macera modunu eklemelerinin sebebi yüksek ihtimalle buydu. Güncelleme notlarını okuduğumda da TNT ile çakmak taşının kullanılmasını kapatmışlar bu arada. Neden acaba? Çok merak ettim. Yani öğrenciler TNT ve çakmak taşıyla ne yapıyor olabilirler ki? Bu arada eğitim sürümüyle beraber gelen garip eşyalarımız da bulunuyor tabii ki de. Mesela bilgisayarı buraya yerleştiriyorum ve kod satırı içerisinde istediğimizi yazabiliyoruz. Biraz kurcaladım ve aramızda anlamsız konuşmalar döndü. Wireless modem de varmış. Bununla uzaktan kod yazabiliyoruz ve garip hatalar aldım. Umarım bilgisayarımdan herhangi bir şey silinmez. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız yüksek ihtimalle hala daha bilgisayarım yaşıyordur. Yani umarım. Asıl benim merak ettiğim otomatik madenci. Biraz bu cihazı nasıl çalıştırabileceğimi anlamaya çalıştım ve içine yakıt olarak kömür koydum. Ardından otomatik etrafı kazmaya başladı. Oğlum robot süpürge gibi etrafta dolanıyor lan bu. Lan bana vurma, dur, ne yapıyorsun? Kafayı yemiş bu. Evet, az önce 2012 yılında yapılan robot süpürge tarzı şeyden dayak yedim. İlginç. Daha önceden böyle bir modda karşılaşmış olabilirsiniz. Evet, işte o modun kullanıldığı ilk yer burasıydı. Bu sürüm sonradan Bedrock sürümü gelince birleştirip daha detaylı bir eğitim sürümüne dönüşüyor. Ama o sonraki videonun konusu. Kaçırmak istemiyorsan şimdi kanala abone ol. Bu sürümde aşırı bir şey yok ama bir başlangıç yapıyor. O yüzden ortalama diyorum. Bu videodaki son Minecraft sürümü 1.5 ve Minecraft skinim tekrardan gitti. Bu sürümün olayı tamamen kızıltaşlar. Yani kızıltaş karşılaştırıcı, fırlatıcı, bırakıcı, güneş sensörü ve basınç plakaları. Bu sürümle beraber devasa farmların yapılabilmesinin önü açıldı. Dokuların daha iyi olduğunu iddia ediyorlar ama bana baya aynı gibi geliyor. Ayrıca buradaki eşyaların isimlerinin hepsi çok normal aslında ama bu nedense damlalık. Minecraft bence topluluk çevirilerini birazcık daha kontrol etmeli. End boyutu hala da aynı olsa da bu sürümde çok kritik bir özellik eklendi. Artık envanterdeki eşyaları sağ tık ile kaydırarak yerleştirebiliyoruz. Aynen abi, mükemmelsin. Bir şey anlatıyorum ya, gel beni öldür zaten. Her neyse, bunu eklemeleri bile gerçekten çok büyük bir artı arkadaşlar. Oyunun akıcılığını o kadar arttırmış ki oyunu daha rahat oynayabilir hale getirdiği için iyi kısmına koyacağım. Minecraft'ta hiç görmediğin diğer sürümleri merak ediyorsan bu videoyu beğen. Çünkü 5000 beğenide yeni bölüm gelecek. Ayrıca ekrana çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.